Valve kurulduğu andan itibaren çokça iyi şeyler yaşayan bir firma değildi. Ancak bu zorluklarla mücadele etmesini iyi bilen bir firmaydı. Bugün size Valve'ın baştan sona yaptığı her şeyi, başlarına gelen her olayı anlatacağım. İyi seyirler. Her şey Gabe Neville'ın daha 21 yaşındayken Bill Gates'in teklifi üzerine Harvard Üniversitesi'ni bırakıp Microsoft'ta işe girmesiyle başlamıştı. Gabe Neville Microsoft'ta 13 sene boyunca çalıştı ve bu 13 sene içerisinde Windows işletim sistemi için önemli adımlar attı. Ayrıca Gabe Neville daha Microsoft'taki ilk 3 ayında Harvard Üniversitesi'nde 3 senede öğrendiğinden daha fazla bilgi öğrendiğini ve bunu okulu bırakmasının başlıca sebebi olduğunu söyledi. 1995 yılının sonlarına doğru ID Software'ın 1993 yılında geliştirdiği Doom, dünya çapında Windows yüklenen bilgisayar sayısından daha fazla bilgisayara yüklenmişti. O dönem Microsoft'ta 500 kişi çalışırken ID Software'da yalnızca 12 kişi çalışıyordu ve az kişi olmasına rağmen Windows'tan daha hızlı yayılan bir şey yapmışlardı. Bunun üzerine Windows'un geliştirici ekibinde olan Gabe Neville, Windows 95'e Windows dışı oyunların çıkış yapabilmesi için port sistemlerinin geliştirilmesine öncülük etti. 1996 yılında ID Software Quake'i geliştirirken, ID Software'da çalışma amacıyla Microsoft'tan ayrılan Michael Ebrish'ten ilham alan Gabe Neville, Microsoft'tan arkadaşı olan Mike Harrington ile 24 Ağustos 1996'da video oyun şirketi olan Valve'ı kurmak için Microsoft'tan ayrıldı. Valve'ın ilk oyunu Half-Life olacaktı. Geliştirme ilk olarak ID Software tarafından Valve'a Quake motorunun lisans haklarının verilmesiyle başladı. Tüm yapım süreci boyunca oyunun senaryosunu Mark Laidlaw üstlendi. I'm responsible for overseeing the script and story elements of the game. Valve bu motoru geliştirerek Gold Source motoruna dönüştürdü. Gold Source'un daha tam oluşmadığı sürümlerde oyun test için birkaç kişiye gösterildi. Bugün bu sürüme Half-Life Alpha adını veriyoruz. Sonrasında bu oyunu yapan ekip vazgeçti ve oyunu neredeyse bir senede baştan aşağıya tekrar yaptılar. Half-Life 1'in geliştirilmesi bittikten sonra o dönem Valve hiç popüler olmadığı için kendisine yayıncı bir firma arıyordu. Hi, my name is Gabe Newell. I'm the managing director at Valve. Our first game was Half-Life, and I'd like to say hello to all the GameStar readers. Arayışın sonucunda Sierra Entertainment ile anlaşıldı ve tarihler 1 Kasım 1998'i gösterdiğinde Valve'ın donanım şirketleriyle anlaşması sonucu Half-Life Day One yayınlandı. Ve bu sürüm sadece anlaşmalı olan şirketlerin donanım kutularında CD ile hediye edildi. Half-Life Day One, Half-Life'ın sadece bir kısmını içeren bir oyundu. Tam sürüm ise 8 Kasım 1998 tarihinde hayranlarla buluştu. O dönemin en iyi grafiğine ve fizik motoruna sahip oyunlardan birisi olmuştu. Ve Valve'ın geleceğini şüphesiz değiştirecek bir oyundu. I can only imagine what sort of things people are going to see when they play this game that none of us here at Valve will ever see. Because every time someone plays the game, it'll be a completely unique experience. Half-Life has some really neat physical behaviors. We have slippery floors and icy surfaces. Birkaç ay sonra Şubat 1999'da Half-Life'ın demosu diyebileceğimiz Half-Life Uplink yayınlandı. Ana hikayeden bağımsız kısa süren bir demodan ibaretti. Half-Life Uplink yayınlanmadan bir süre önce Valve, Quake'de yapılmış popüler bir modu keşfetti. Ve bu modu yapan ekibi satın alarak ekibe Quake için yapılan bu şeyi bir Gold Source oyununa dönüştürmelerini istedi. Ve ortaya Team Fortress Classic çıktı.
Team Fortress Classic çıktığı dönemlerde çok ses getirse de bugün artık yüzüne bakılmayan bir oyun olmuştu. Valve bir yandan bunlarla uğraşırken diğer bir yandan da yeni kurulan Gearbox Software ile anlaştı. Ve Gearbox Software Half-Life'ın senaryosuna bağlı kalarak 3 ayrı genişleme paketi diyebileceğimiz oyunlar çıkardı. ...1999'da Half-Life Opposing Force çıkış yaptı. Bu sayede Half-Life'ın senaryosuna başka bir açıdan yani askerlerin gözünden tanıklık ettik. Ayrıca 1999 yılının Haziran ayında Half-Life'ın getirdiği sesin ardından üniversiteli iki arkadaş olan Min Lee ve Jess Cliff tarafından Half-Life'a Counter terörizm konulu bir mod geliştirildi. Bu moda Counter Strike dendi. Min Lee ve Jess Cliff, CS'nin zorlu geliştirilme dönemi hakkında şunları söylediler. At the time, I was really interested in counter-terrorist forces. Early on, we had to beg people to help us out. It was really cool to be talking to Valve at that time because we kind of idolized these guys. We loved Half-Life. We were fans of Valve. Ve yine 1999 yılının E3 etkinliğinde Team Fortress Classic'in devamı olan Team Fortress 2 Brotherhood of Arms tanıtıldı. Ve Valve böylece 1999 yılını noktaladı. 2000 yılında birçok gelişme oldu. 12 Nisan 2000'de Valve Counter-Strike'ın haklarını satın aldı ve beta'yı geliştirmeye devam etti. Counter-Strike artık bir Valve oyunuydu. 1 Kasım 2000'de Tron benzeri görünüşe sahip bir oyun olan Ricochet yayınlandı. O dönemin hızlı oynanış tarzına sahip oyunlarına sadık kalmış bir oyun olmuştu. Ricochet'in yayınlanmasından bir hafta sonra ise 9 Kasım 2000 tarihinde Counter-Strike 1.0 çıkış yaptı. Ayrıca 21 Kasım 2000'de uzay temalı FPS oyunu olan Gunman Chronicles piyasaya sürüldü. Ancak oyun iki şirket tarafından geliştirildiği için diğer geliştiren şirket olan Revolve'un iflası üzerine Valve da bu oyunu çöpe attı ve ileriki yıllarda çıkaracağı Steam platformunda da yayınlamadı. 2001 yılına Half-Life yılı diyebiliriz. 7 Haziran 2001'de Quake'deki ölüm maçı modunun Gold Source'da baştan yapılmış hali olan Deathmatch Classic çıkış yaptı. 12 Haziran 2001 tarihinde de Half-Life Blue Shift çıkış yaptı. İlk oyuna göre daha HD modeller içeren bir oyundu ve aynı zamanda olaylara yine başka bir karakter olan Barney Calhoun'un gözünden bakmamızı sağlamıştı. 12 Eylül 2001'de Half-Life Decay çıkış yaptı. Ve bu da tıpkı diğer Gearbox oyunlarının yaptığı gibi senaryoyu bize diğer karakterlerden biri olan Gina Cross ve Colette Green'in gözünden gösterdi. Yine 2001 yılında Half-Life PlayStation 2'ye çıkış yaptı. Böylece oyun platformlara yayılmış oldu. Ve bundan sonraki 2 sene içerisinde bu oyunlara gelen update'ler dışında pek de bir ses yoktu. Valve bu sessizlik döneminde Source motorunu geliştirmek ve Half-Life 2'nin senaryosunu hazırlamakla uğraşıyordu. 2003 yılında Valve, tıpkı Counter-Strike'ı bir modken alıp oyuna çevirdiği gibi başka bir moda daha destek çıkmaya başladı. İkinci Dünya Savaşı temalı olan bu modun ismi Day of Defeat'ti. Valve Day of Defeat'i alarak bir oyuna çevirdi. Ve 1 Mayıs 2003 tarihinde Day of Defeat'i yayınladılar. Buradan sonra yavaş yavaş Valve'ın zorluk dönemlerine giriyoruz. Her şey Valve'ın E3 2003 etkinliğinde Half-Life 2'yi göstermesiyle başlamıştı. 14 Mayıs tarihinde Half-Life 2 insanlara gösterildi ve çok büyük hype etkisi yaptı. We've been rather busy in your absence, Mr. Freeman. 2003'ün Eylül ayına gelindiğinde Valve Steam'i yayınladı. Bu Valve'ın geleceği için iyiydi ancak o dönemler için hiç iyi değildi. Çünkü o dönemin oyuncularında dijital alışveriş kültürü yoktu. Onlar için oyun kültürü ya bir mağazadan orijinal CD'yi almak ya da bir sokağın köşesinde korsan CD satan birinden CD almaktı. Steam'in yayınlandığı dönemlerde Half-Life hayranı olan Axel Gembe adındaki bir bilgisayar korsanı tarafından Half-Life 2'nin kaynak kodları ve source motoruna ait bazı bilgiler çalındı. Ekim ayına gelindiğinde Half-Life 2'nin dosyaları her forumda, her sitede cirit atar hale gelmişti. Ve arada diğer Valve projelerine ait görüntüler de sızıyordu. Ancak bunlar gerçek mi bilinmiyordu. Ve bu tartışmaların üzerine Gabe Newell da Ekim ayının başında Half-Life 2'nin çalındığını doğruladı. Ancak diğer proje iddiaları için hiçbir açıklama yapılmadı ve Half-Life 2 bir süreliğine ertelendi. O sıralarda 1999 yılından beri geliştirilen Team Fortress 2 Brotherhood of Arms iptal edildi.
Sebebi açıklanmasa da Gold Source motoru eski olduğu için ve Valve'ın Source motoruyla bir Team Fortress oyunu yapmak istediği için iptal edildiği tahmin edilmekte. O dönem bir sürü iş başardığı için Valve'ı tebrik etmek lazım. Çünkü bu zorlu dönemde bir yandan Half-Life 2 geliştiriliyor, diğer bir yandan Half-Life Source, Counter-Strike Condition Zero, Counter-Strike Source ve Half-Life 2 Deathmatch yapımları sürüyordu. 2004 yılında nihayet sessizlikler sona erdi. Valve 2004 yılına Half-Life 2 fragmanıyla başladı. Oyun sızdırıldığı halinden bir miktar da olsa farklı duruyordu ve fragman gayet iyiydi. 2004'ün Mart ayına geldiğimizde 23 Mart 2004 tarihinde Counter-Strike serisinin yeni oyunu olan Condition Zero çıktı. Bu oyunun yapılma amacı Counter-Strike'ı sadece multiplayer FPS olmaktan çıkarıp aynı zamanda Counter-Strike serisine resmi bir hikaye yapılmasıydı. Bu sayede isteyen multiplayer oynayacaktı, isteyen de hikayeyi oynayacaktı. Oyuncuların bir kısmı hikaye olayını saçma bulsa da hatırı sayılır bir kısmı da hikayeye idare eder dedi. Ayrıca bir sürü oyuncu da bu oyun için CS 1.6'nın kopyası gibi söylemlerde bulundu. 17 Mayıs 2004 tarihinde iki boyutlu oyun severleri mutlu edecek olan Codename Gordon çıkış yaptı. Oyunla ilgili bilinen şeylerse Nuclear Vision diye bir şirket tarafından yapıldığı ve Half-Life 2 senaryosuna benzerlik gösteren iki boyutlu oyun olduğudur. Ayrıca oyun motoru olarak Source veya Gold Source yerine Adobe Flash kullandığını görebiliriz. 1 Haziran 2004 tarihinde ilk Source motorunu kullanan oyun olan Half-Life Source çıkış yaptı. Ve gerisini söylemeye gerek var mı ki? Half-Life Source tam anlamıyla bir fiyaskoydu. Bir sürü bug içeriyordu ve bu yüzden bir sürü hayran bunu oynamaktansa 1998'de Gold Source motoruyla çıkış yapan Half-Life'ı oynamanın daha iyi olduğunu söyledi. Half-Life Source bugün hala bug'ları fixlenmediği için Steam'de karışık oyalan bir Valve oyunudur. 7 Ekim 2004'te Counter-Strike serisi tam gaz geri döndü. Counter-Strike Source hayranlarla buluştu. Eski Counter-Strike'ın Source motorunda baştan aşağıya yeniden dizayn edilmiş haliydi. Ayrıca haritalardaki fizikler taktiksel bir savaş için kullanılabiliyordu. Dolapları devirip siper yapmak, varilleri ittirmek ve hatta bilgisayar sökmek. Dostum, bu oyun bir harikaydı. Ancak çıktığı dönemde insanlar bu grafikleri ve fiziği benimseyemedi. Bu yüzden CS 1.6 oynamaya devam edildi. Hep beraber Valve'ın bu konuda ne açıklama yaptığına birer göz atalım. Source blows my mind that people, it did have some issues at launch. I don't think there's any doubt about that, which did turn a lot of the people off, because obviously if you've got an existing game that's been out for years and it's great and everything works perfectly fine because it's been tweaked, and then you've got something new and it doesn't quite work, obviously you're gonna stick to the one that you know and stick to the one that you feel is complete. I thought the game was great. I had lots of fun. I met like really cool people who I'm still friends with to this day through playing Source. CS Source yayınlandıktan bir ay sonra 16 Kasım 2004'te Half-Life 2 sonunda çıkıyor. Ve Valve bu oyunun çıkışıyla beraber artık zorluk döneminden çıkıyor. Source motorunun tam manasıyla hakkını veren ilk oyun olan Half-Life 2'nin hikayesini spoiler vermeden anlatmak gerekirse, ilk oyunun hikayesinden 20 yıl sonra geçtiği için bir anda ilk oyunu oynayıp ikinci oyuna geçtiğinizde kopuk hissedebiliyorsunuz. Ancak bunu da bol aksiyonla ve Half-Life 2'nin fizik motoruyla unutabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda tüm bu söylediğim özellikler sayesinde oyunun içine dalabiliyorsunuz. 2004 yılının son oyunu ise Half-Life 2 Deathmatch oldu. Valve bu sefer Half-Life 1'deki gibi hikaye ile Deathmatch'i aynı oyun değil, farklı iki oyun olarak yaptı. Ama Half-Life 2'yi satın aldığınızda Half-Life 2 Deathmatch de yanında geliyordu. Sanırım alan tasarrufu için böyle bir şey yapıldı. Bir düşünsenize, siz sadece hikayeyi oynayıp oyunu sileceksiniz ama boşuna multiplayer maplerini de indirmeniz gerekebilirdi. Ama Valve bunu da düşünmüş belli ki. 2005 yılı çok değişik bir yıl. DigiPen Teknoloji Enstitüsü'nde çalışan 10 kişilik bir öğrenci grubu Narbacular Drop isimli bir oyun çıkartıyor ve bu oyun Valve'ın çok hoşuna gidiyor. Ve Valve da 10 kişiden oluşan bu gruba Source motorundan anlayan birkaç kişiyi de ekleyerek hepsine bu oyunun daha fütüristik bir halini yapmaları için istekte bulunuyor.
Ancak tabii ki ben bu oyunun adını size burada söylemeyeceğim. Çünkü biz bu oyunu 2005 yılında değil 2007 yılında göreceğiz. O yüzden burada söylemek anlamsız olur. Diğer oyunlara geçelim. Bildiğiniz gibi Valve o dönemde her oyununu yavaştan yeni oyun motoru olan Source motoruna aktarmayı deniyordu. Ve 2005 yılındaki oyun ise Day of Defeat oldu. 26 Eylül 2005'te Day of Defeat Source çıkış yaptı. Tıpkı diğer Source oyunları gibi bunun da grafikleri Gold Source haline göre daha güzeldi. Onun dışında 2. Dünya Savaşı'nı ele aldığı için pek de bir değişiklik olmadı. 27 Ekim 2005'te Half-Life 2 Lost Coast çıkış yaptı. Pek çok kişi bu oyunun amacının ne olduğunu bilmediği için bunu size açıklamam gerek. Bu oyun aslında Half-Life 2'deki 17. otoyol chapter'ında bulunacaktı. Ancak Half-Life 2'nin sızıntısından sonra kaldırıldı. 2005 yılında ise Valve tarafından HDR teknolojisinin test edildiği bir mini oyun olarak tekrar piyasaya sürüldü. Ve içine kısa hikayemsi bir olay örgüsü ve aynı zamanda Source motorunun test edilmesi için kullanılan bir test haritası eklendi. Ayrıca yine 27 Ekim 2005'te Valve, Counter-Strike'ı Asya'da oynatma isteğiyle Bandai Namco ile anlaşarak Japonya'daki arcade makineleri için geliştirilen Counter-Strike Neo'yu yayınladı. Japonya'da çıktığı için anime tarzı unsurlar barındıran bir Counter-Strike oyunu olmuştu. Counter-Strike Neo tamamen Japonca arayüz ve Gold Source ile Source arası bir grafiğe sahipti. C4 爆弾の設置が完了しました。 2006 yılında Valve yine klasik bir fikrini yerine getirmeye çalıştı. Eski oyunları Source motoruna entegre etme serüveni Half-Life 1'in Deathmatch moduyla devam etti. Ve 1 Mayıs 2006 tarihinde Half-Life Deathmatch Source çıktı. Tabii ki Source motoru Quake motorundan modifikasyon olan Gold Source gibi hızlı bir oynanışa sahip değildi. Bu yüzden ilk Deathmatch kadar sevilmedi. Çünkü en basitinden Half-Life 1'de Gauss kullanarak yükseğe çıkar adam vurursunuz. Ha şöyle, bu oyunda da vuruyorsunuz ancak Source motorunun ağırlığı yüzünden Gauss sizi ilk oyundaki kadar yukarı zıplatmıyor. Onun dışında ilk Deathmatch ile birebir aynı. Bir ay sonra Haziran 2006'da Valve Half-Life 2 senaryosunun devamı olan Half-Life 2 Episode 1'ı piyasaya sürdü. Aslında Half-Life 2 ilk başta episodlara bölünmeyecekti. Ancak sızdırılma süreci oyunu bayağı etkilemiş olsa gerek. Çünkü sızan şeylerde episodlarla alakalı ufak detaylar da vardı. Böylece 2006 yılı iki oyunla noktalandı. 2007 yılı ise tam bir cevher yılıydı. 10 Ekim 2007 tarihinde Half-Life 2 Episode 2, Portal 1, Team Fortress 2 ve Orange Box çıkış yaptı. Sırasıyla anlatmak gerekirse Half-Life 2 Episode 2 senaryoyu Episode 1'in bıraktığı yerden devam ettirecek. Portal 1 ise 2005 yılını anlatırken bahsettiğim Narbaküler Drop isimli oyunun daha gelişmiş olan haliydi. Team Fortress 2 ise 2004 yılında iptal edilen Team Fortress 2 Brotherhood of Arms'tan sonra Source motoruyla tekrar yapılan ve daha cartoony tarza sahip olan Team Fortress oyunuydu. Cartoony tarzı ve free to play olması gibi özellikleriyle hala oynanan bir oyun. Ancak maalesef ki Valve günümüzde bu oyunu boşladı ve update yapmamaya başladı. Orange Box ise Half-Life 2, Half-Life 2 Episode 1, Half-Life 2 Episode 2, Portal 1 ve Team Fortress 2'yi barındıran bir paketti. Paketi aldığınızda Team Fortress 2 Premium verdiği için popülerdi ve yıllardır Steam'de satılmaya devam eden bir paket olarak yerini korudu. 2007 yılı da böylece noktalandı ve 2008 yılı geldi. 2008 yılında ortalığı kasıp kavuracak bir oyun olan Left 4 Dead çıkış yaptı. Left 4 Dead 4 oyuncunun zombi sürülerine ve dehşet verici zombilere karşı dillere destan bir hayatta kalma savaşı verdiği oyundu. Ve 2008 yılının devamında Counter-Strike serisinin Asya pazarını hedef alan oyunu Counter-Strike Online çıkış yaptı. Valve bu oyun için Nexon firmasıyla anlaşmıştı. Nexon oyuna iyi baktı. Gold Source motoru olmasına rağmen Asya pazarında oynatmayı başarmıştı. Ancak birkaç yıl içerisinde oyun pay to win olmaya başladı. Ve adminlerin de oyunculara kıyak yapmaları gibi sebeplerle Counter-Strike Online battı. Bir sene sonra yani 2009 yılında da Left 4 Dead serisinin devam oyunu olan Left 4 Dead 2 çıkış yaptı. Günümüzde hala oynanmaya devam eden sayılı zombi oyunları arasında yerini tutuyor. Ayrıca Left 4 Dead 2'deki zombi fizikleri ve animasyonları da inanılmaz görünüyor. 2010 yılında Valve'ın sadece modken satın alıp oyuna çevirdiği oyunlardan biri olan Alien Swarm çıkış yaptı. 4 oyuncunun uzaylı dalgalarını ortadan kaldırdığı üstten oynanan bir oyun. Hatta Steam'deki oylamalara göre çok olumlu görünüyor. Ben de bu videoyu yaparken bu oyunu denedim. İyi gibi.
2011 yılına geldiğimizde Valve, Portal efsanesinin ikinci oyunu olan Portal 2'yi çıkartıyor. Portal 2 ilk oyunun sanki bir simülasyon testiymiş havasından çıkıp ciddi bir oyuna dönüşüyor. 2012 yılında Valve'ın başlangıçta CS Source'un konsol portu olmasını istediği ama sonra bu CS Source olmaktan çıktı, biz bunu yeni bir oyun yapalım kafasında takıldığı Counter Strike Global Offensive yani CSGO çıkış yaptı. CSGO, it felt like the last hope for Counter-Strike in many ways. And what was a very pleasant surprise was actually within 6 to 12 months of the initial release, the game was improving very quickly in fact, much quicker than normally you would expect. The difference with CSGO was that they introduced matchmaking. Prior to matchmaking, you would join a server and you didn't know the skill level of the players that were on the server. İlk çıktığı dönemlerde hitboxların sıkıntılı olması ve Molotov kokteyli gibi deneysel elementler yüzünden pek çok oyuncu eski Counter Strike oyunlarında kalmayı düşünse de zaman içerisinde en popüler Counter Strike oyunu haline geldi ve neredeyse batmakta olan Counter Strike serisini kurtardı. 2013 yılında ise zamanında Warcraft 3'e bir mod olarak çıkan Defense of Ancients yani Dota'nın ekibinin ikiye ayrılması ve ekibinin bir parçasının Riot Games'e gitmesi, kalan parçasının da Valve'a gelmesinden yıllar sonra Dota 2 çıkış yaptı. Dota 2 kısmı çok önemli çünkü Dota 2 Source 2 motorunu kullanan ilk oyundu. Ancak kullandığı Source 2 motoru bugün CS2 ve Half-Life Alyx'te gördüğümüz sürüm değil. Source 2'nin çok ilkel bir sürümü. Bu yüzden öyle muhteşem grafik beklememek lazım. Ayrıca bu bir MOBA oyunu, yani niye böyle bir şey bekleyesiniz ki? 2013'ün sonunda ise Nexon kendini toparladı ve Valve'dan gelen Source motorunda uzman kişilerle beraber çalışarak Counter Strike Online 2'yi çıkardı. Eski Gold Source motoru yerine ikinci oyunda Source motorunu kullanarak daha iyi grafikler sundular ve Counter Strike Asya pazarında yine popüler oldu. 2014 yılında yine Nexon tarafından Counter Strike Nexon Zombies çıkartılıyor. Neredeyse CS Online'ın birebir aynısı olan bu oyunu tutturmayı başarıyorlar. Ancak CS Online'ın yaşadığı sıkıntıları bu oyunda yaşıyor. Kötü admin yönetimi ve pay to win'lik yüzünden bu oyun da bırakılıyor. 2019'da ise küresel çapta Counter Strike Nexon Studio adını almasıyla beraber hala Steam'de varlığını korumaya devam ediyor. 2015 yılında Valve hiçbir oyun yayınlamıyor ancak Steam Link cihazını ve Steam kontrolcüsünü çıkarıyor. Steam Link cihazı aslında günümüzde Google Play'de indirebileceğiniz Steam Link uygulamasının yaptığının aynısını yapan bir cihazdı. Cihaz Bluetooth veya Wi-Fi kullanarak bilgisayarınızdaki oyunun görüntüsünü telefona aktarabiliyordu. Böylece telefon cihaza yakın olduğu sürece oyunu mobilden oynar gibi oynayabiliyordunuz. Bu cihaz 2018'de üretimden kaldırıldı. Şimdilerde ise Steam Link sistemi sayesinde eşleyeceğiniz cihazların internete bağlı olması yetiyor. Ve bu cihazın fiyatına gelirsek $50 fiyatı vardı. Diğer bir cihaz olan Steam Controller'ın yapılma amacı ise Valve'ın o dönemde bir konsol yapmak istemesiydi. Hatta bu konsolun içinde GTX 970 ekran kartı, 6. nesil Intel işlemci, 8 GB DDR3 RAM ile 1 TB hard disk ve 64 GB M.2 SSD olacaktı. Hatta bu konsol çıkış da yaptı. Ancak çıktığında 500.000 satış rakamını bile geçemeyince Valve tarafından satıştan kaldırıldı. ...2016 yılında ise Valve'ın ilk sanal gerçeklik oyunu olan The Lab çıkış yaptı. The Lab VR'da 8 farklı minigame'i baz alan bir oyundu ve çok sevilmişti. The Lab'in çıkması sonrası 2 yıl boyunca Valve'dan habersiz kalıyoruz. 2018 yılında ise Artifact yayınlanıyor. Dota 2 bazlı bir kart oyunu olsa da nedenini bilmediğim bir şekilde bu oyuna insanlar kötü diyor. Belki de oynamadığım için bilmiyorumdur. Ama bu oyun benim en sevdiğim trailer'a sahip Valve oyunu. Çünkü oyunun fragmanının başında Valve introsu gelirken tek tek birkaç Valve yapımını görüyoruz. Ve bu da beni mutlu etmeye yeten bir şeydi. 2019'da da Valve kendi ürettiği sanal gerçeklik gözlüğü olan Valve Index'i duyuruyor.
2020 yılında ise Half-Life Alyx'i çıkarıyor ve tıpkı vaktinde olduğu gibi bir Half-Life oyunu devrim yaparak çıkış yapıyor. Bu sefer bilgisayar değil sanal gerçeklik piyasası hedef alınıyor. Source 2 motoru sayesinde gelişmiş fizik ve grafiklerle Half-Life Alyx çok iyi bir yapım oluyor. Özellikle etraftaki çoğu nesneyle iletişime geçip elimizle ittirip loot çıkarabilmemiz gibi özellikleriyle VR'da adeta bir devrim. Senaryo olaraksa Half-Life 2'nin senaryosundan 5 sene öncesinde geçiyor. 2022'nin Şubat ayına geldiğimizde Valve sonunda iyi bir el konsolu yaparak el konsolu piyasasına da giriş yapıyor. 2022'nin Şubat ayında Steam Deck yayınlanıyor. İşletim sistemi olarak ister Windows, ister Linux, isterseniz de Steam OS kullanabildiğiniz bir konsol oluyor. Ayrıca konsolun yapımcısı Valve olduğu için çoğu oyun bu konsolda oynanabilir düzeyde destek alıyor. Steam Deck'in çıkışıyla beraber Valve Aperture Desk Job isimli bir oyun da çıkartıyor. Bu oyunda bir nevi kullanıcıların Steam Deck'in kontrolcüsüne alışabilmesi için bir test görevi görüyor. Ve Aperture Science'da geçen bir oyun. 2023 yılında ise yıllardır beklenen Counter-Strike 2 çıkış yaptı. Mart ayında yazın çıkacak diye tanıtılıp da Eylül ayının sonunda anca çıkabilen bir oyun oluyor. Çoğu kişi oyuna mesafeli yaklaşsa da oyunu beğenenler de mevcut. CSGO'nun devamı olacak olan CS2'de Source 2 motoruna geçildi, haritaların tepelerindeki bombaları engelleyen görünmez duvarlar kaldırıldı ve çoğu harita Source 2 ile baştan yapıldı. Bu sayede daha iyi grafiklere ve taktiklere sahip bir Counter-Strike deneyimi ortaya çıktı. Ve 2023'ün Kasım ayında Valve Steam Deck konsolunun OLED ekranlı halini duyurdu. Bugün size Valve'ın belgesel tarzında yaptığı her işi anlatmaya çalıştım. Daha fazla bu tarz videolar için kanalıma abone olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Ayrıca bu videoyu yaparken kullandığım her kaynağı açıklama kısmına yazdım, oradan da kontrol edebilirsiniz. Hoşça kalın.